Yaptığımız işlerin içinde ne kadar biz başarılı olduk, ne kadar insana biz etki yapabildik, bu hayata neler katabildik. O hayata kattıklarınla, o hayatın içinde yaptıklarınla eğer resim çok büyükse aradaki yani bir gül bahçesinin içindeki dikenler olmazsa olmaz, ayrık otlar olmazsa olmaz. Hepsi olacak. Sen umutla ve hasretle ayağa kalkman yapılan kötü şeyin bunun gölgesinde kalacağına şahit olacaksın. İntegrasyona evet, asimilasyona hayır. Karasına beyazına bakmadan, Alevi Sünnisine bakmadan, Kürt ve Türk olmasına bakmadan ne dertlerine çare olabilirsem elimden geleni yaptım. Ben Halil Demir ve 30 yıldan beri Amerika'da yaşıyorum. Bu bir hediye. Navajo Kızılderilileri tarafından onların bölgesinde yapmış olduğumuz çalışmalara karşılık olarak bizi davet ettiler. Kurumumuzu tanıdılar. Kızılderililere yaptığımız bu iyilikten dolayı onlar bize bir isim verdiler. Kızılderililerin kullandığı bir isim. İsim Nihatihil Nehahi. İyiliği ve hayrı getiren insan anlamına geliyor onların dilinde. Onların böyle vatandaşlık verdiler. Bana dediler bizim ülkemizde istediğin kadar yaşayabilirsin. Ben Urfa'nın Birecik Kazası'nın Sürtepe köyünde doğdum. Küçük bir, şirin bir köy. Fırat kenarında büyüdüm. Geceleri damın üzerinde Fırat'ın akışını dinleyerek uyurdum. Bazen ay o kadar güçlü olurdu ki kitaplarımı ay ışığında okurdum. Köyde büyümek size cömert olmayı, yardımsever olmayı, insanların yani komşulara yardım etmeyi, elinden geleni başkaları için yapmayı öğretiyor. İlkokul 3. sınıfa kadar köyde okula gittim. Sonra Birecik'e gittim. Birecik'te Feyzi Paşa İlkokulu'nda okudum. Bir sürü küçük işlerde çalıştım. 1 ile 5 arası okula giderdi çocuklar. Ben o yarım günü bir işte çalışarak böylece bir sürü iş öğrendim. Annemin okuma yazması yoktu ama bütün çocuklarının mutlaka okula giderek okullarda okumasını sağladı ısrarla. Çünkü o bölgeden çıkabilmenin yani fukaralıktan böyle yoksulluktan kurtulabilmenin yolunun o olduğunu çok iyi biliyordu. Bizim tarla yolunun üzerinde bize mutlaka buradan geçen insanlara üzüm, ondan sonra meyve ve sebze mutlaka teklif etmeyi söylerdi. Çünkü derdi oğlum sen bilmiyorsun bu adam, bu insan ne kadar uzak yoldan geliyor ve ne kadar uzak yola gidecek. Onun için sen mutlaka bunları paylaş ve insanlara verdiğin zaman hiçbir zaman eksilmez derdi. Bizim bir amca vardı. Babama dedi bu işte çok olaylar var Türkiye'de, siyasi olaylar şudur budur. Bunun okula gönderilmesi lazım. Liseden mezun olmuştu o zaman. Onun babamı teşvik etmesiyle rahmetlik ve o zaman bu Almanya'ya, Avrupa'ya falan çıkmak da kolaydı. O Almanya'ya gittim. Ondan sonra Almanca öğrendim. Almancadan sonra da üniversitelere baktım. Sonuç itibariyle İsviçre'ye gittim. Genelde kitap okurum vaktim olduğunda. Ben sabah namazından kalkıyorum, 4 saat uyuyorum. Ondan sonra kahvaltı, ondan sonra işe başlarım. Çünkü ofislerimizin yarısı dünyanın öbür tarafında. Onlar bizim sabahımız, onların akşamı. Ondan sonra günümü planlıyorum, ofise gidiyorum zaten. Kendim böyle sürekli ofiste oturan biri olmadığım için field çalışmalarına aşağı yukarı hepsinde bulunmaya çalışıyorum. Sosyoloji, İslami bilimler ve tarih. Onun için Arapça ve Farsça öğrendim. Sosyal bilimlerde İsviçre Üniversitesi Avrupa'nın en eski üniversitesi olması hasebiyle diploma alabilmek için siz Latince öğrenmek zorundasınız. Şimdi Latince öyle bir dil. Öğrendiklerinden sonra tekrar unutacaksın, işe yaramayacak. Ben bizim profesöre gittim. Dedim ki hocam
Ben normalde Orta Doğu sosyolojisini okuyacağım. Beni ilgilendiren bir alan. Şimdi ben Latince benim kültürümün de bir parçası değil. Oysa ben eski Arapça öğrensem, eski Farsça öğrensem, o hem benim sosyoloji çalışmalarıma yardım edecek, hem de yapacağım araştırmaları zaten o dillerde. Bana dedi ki sen bunu yazılı bir şekilde yap dedi. Ben yazılı bir şekilde başvurdum. Tarihinde bir defa bir istisna yaptı. Latinceyi benden kaldırdı ve Arapça ve Farsçayı koydu. Böylece İslami ilimlerde hem Arapça hem Farsça öğrenim sınıfı geçin. Ben üniversiteye giderken sadece oturarak yani çok aktif bir hayatım vardı. Mesela o zaman Bosna'da savaş oluyordu. Bosnalılar, mülteciler geldi İsviçre'ye. Bosnalı mültecilerin İsviçre'deki birçok yere yerleşmelerini aynen şu anda Amerika'da yaptığım aynısı. Mesela biz burada Rohingyalılar için Rohingya Community Center kurduk. Niye? Onları bir arada tutabilmek için, birliği ve dirliği sağlayabilmek için, birbirlerine yardımcı olsunlar. Çünkü gurbet acı bir yer yani. Gurbet yalnız olduğunda kaybolabileceğin bir sonsuz çöl gibi olabilir senin için. Biz Avrupa'da yapmış olduklarımız zaten arzu ettiğimiz kendi insanlarımızı daha güzel bir geleceğe hazırlamaktı. Kendimi de aynı zamanda kendi halkımın bir parçası olarak elimden gelen her şeyi yaptım. Karasına beyazına bakmadan, Alevi Sünnisine bakmadan, Kürt ve Türk olmasına bakmadan ne dertlerine çare olabilirsem elimden geleni yaptım. Mesela İsviçre'de bir kanun çıkarttık, enteresan. Kanun ilk geldiğimiz zamanlar İsviçre'de, Almanya'da da vardı yani. Böyle Avusturya'da o kadar ırkçılık yoktu ama ev alıyorsun, evin ilanında diyor ki yabancılar başvuramaz. Ondan sonra antirasist bir kanun çıkarttık biz ve ben aktif bir rol aldım yani. O zaman o Yahudi, ondan sonra liberal olan Hristiyan, Türk dernekleriyle bir araya getirerek referandum yaptık ve o referandumda ırkçılığın İsviçre'de yasaklanmasını sağladık. Ondan sonra da hiçbir gazete böyle bir ilanı yapamaz hale geldi. Sosyoloji okup da değildi ama bizim yani çok aktif bir hayatımız vardı. Buradaki çalışma oradaki yaptığımız aktif hayatın devamı başka bir şey değil yani. İçinden geldiğimiz kültür. Amerika çok değişik. Amerika kendi kültürünü millet üzerine değil, etnisite üzerine değil, değerler üzerine bina etmiş. Yani ama Avrupa öyle değil yani. Sen Alman değilsen, ne kadar İsviçreli değilsen, sen orada, durum şu anda değişti de ben o zamanlar söylüyorum, hala sen bir Ausländer olarak görüyordun. Ausländer. Alman Teknoloji Bakanı davet edilmişti Basel Üniversitesi'ne. Teknolojiyle alakalı bir konuşma yapmak üzere, sosyolojide. Ondan sonra bu konuşma sırasında sürekli diyor ki Gastarbeiter, misafir işçiler. Neyse konu bitince elimi kaldırdım. Dedim Sayın Bakanım bir soru soracağım size. Bu kadar kültürü tanıyorum. Gast yani misafir demek için bir insana 3 günlüğüne gelir, bir haftalığına gelir, bir ay olur. Ama 30 sene kalmış bir Türk işçisi Almanya'da nasıl misafir işçi olur? Ya buna bir isim koysanız da onu anlayalım dedim. Yani bir misafir işçinin bir süresi olur. Dedim ki bunun olması, yani burada 30 yıldan beri yaşayan Türklerin haklarının olması gerekiyor. Hala Türk çocuklarına nereye giderlerse Türk çocuklarına ilk gösterilen yer sizin sanat okulları. En gidebilecekleri yer. Diyor ki sen işte araba tekeri değiştirmeyi öğren, en iyi iş odur diyorsunuz. Ama doktor ol, ama mühendis ol, ama bilim adamı ol diye bir teşvikte bulunmuyor. Bunların sadece ve sadece Türk olmasından dolayı. 30 yıl evveldi. O zaman konuşma yaparken, abi çok gencim, arkamda büyük bir plakat var. Diyor ki, integrasyona evet, asimilasyona hayır. Biz normalde Anadolu'da büyüdüğümüz için bizim görücü usulü evlendik, tamam mı? Burada tabii anne baba yok, görücü usulüyle ya işte buradaki bir abiler şu andaki hanımı tanıştırdı. Ondan sonra
Telefonla falan konuşuyoruz, şu bu. Ondan sonra ben İsviçre'deyim. O Amerika'da. Los Angeles'ta. Bana sürekli sorduğu bir şey var. Diyor ki ya bu sen diyor green card falan sticker değilsin değil mi falan. O zaman da İngilizcem çok da iyi değil. Neyse 2-3 kere söyleyince ben ona sorayım. Ya dedim abla kusura bakma da bu green card nedir onu söyle bana. Dedi green card sen bilmiyor musun? Yok dedim. Ya dedi ki green card işte gelirsin Amerika oturma. Ne Amerika mı? Ne Amerikası dedim ya. Ben dedim ben Amerika falan getireceğim. Öyle bir şey ben sana söyledim mi? Öyle bir şey söylemedim. Ben buradayım, Avrupa'dayım. Burası benim ailem. Türkiye'ye yakın burası benim. Ben dedim Avrupa'dan ayrılamam dedim. Kusura bakma. O Amerika olduğunu biliyorum ama biz evleneceğiz. Ya Türkiye'de de. Yani Türkiye'de evlenirsin. Hanımın Almanya'ya geliyor veya İsviçre'ye geliyor değil mi? Neyse. Dedim biz konuşmayı kestik dedim. Yani madem bu evlilik olmayacak bizim konuşmamızda da mana kalmaz dedim. Ondan sonra 6 ay sonra bu bayan gerçekten nasıl arada bulduysa beni. O zaman da ben Basel'e gelmiştim. Freiburg'da okuyordum aslında. Ondan sonra Basel'e geldim. Basel'de benim kardeşimin evinde buldu beni. Gerçekten ben ne o telefonu vermiştim ne söylemiştim. Vallahi ya ne diyorum kader dediğin şey yani. O evin Basel'de o telefonu nasıl buldun? Kardeşimin evini. İşte o şekilde İsviçre'ye evlendik. 3-5 sene İsviçre'de kaldık. Ondan sonra dedi ki ya bir Amerika'ya gideyim dedi. Bu hemşireliği bitireceğim dedi. 2 senem vardı dedi. Ondan sonra geldi. Bizim Amerika gelişimiz de öyle oldu. Yani bizim Türklerin bir huyu var. Hani derler ya nerelisin diye bizim hanımın köyündenim. Ben ilk 1 sene orada kaldım, gelmedim. Geliyordum işte 3-4 ayda bir ondan sonra geri dönüyordum falan işlerimin yoğunluğundan. Ondan sonra baktım ki bu iş olmayacak. Çocuk da büyüyor. Ondan sonra bunlar da burada. Ve o 2 seneliğine geldim. Okula kaydoldum işte master programına. Ondan sonra biz bitirdik okulu. İkimiz de aynı dönemde bitirdik. Gene buradaki Türk arkadaşlarla epey çalışma yapmaya başladık falan filan. Görüşüyordum bu arkadaşlarla aktif olarak. Tam biz karar verdik. İşler ondan sonra okulun sonuna doğru gidelim. Çocukları alıp gidelim dedik. Ondan sonra da işte bu September 11 oldu. Yani bu 11 Eylül oldu. Bu 11 Eylül olunca da buradaki Müslümanlar gerçekten çetin günler yaşadılar. Bizim de Avrupa'da yapmış olduğumuz çalışmalardan dolayı burada halk bizi tanıyordu yani. Bizim çalışmalarımızı falan böyle ondan sonra Müslümanlar dışındaki gruplarla ilişkilerimizi falan. Ben dedim Dona bu hadise olmuşken bizim buradan çekip gitmemiz biraz doğru olmaz. Bu arkadaşlar bize güveniyor. Biz burada kalalım. Kendi komünitemize yardım edelim dedim. Bu insanlara yetişebilmenin bir yolu düşünüyordum ki insanlara hizmet götürmektir. Yani sosyal servis, fukaralara yardım etmektir. Yani bu Amerika'da homeless, yani bu evsiz, barksız olan insanlar çok. Her şehir illa da burası gibi. Ve bu sosyal servis başladı. O zaman zekatla başladık. Zekat bu kurumu kurduk. Dedim ki ben burada olmasam da bu Müslümanlar için bir kurum olur. Bunu devam ettirirler kültür olarak. Çünkü buradaki arkadaşlar dedim ya halkın sizi tanıması lazım. Seni tanısın ki düşman olmasın. Seni tanıyabilmesi için de sen bir hizmet yapman lazım. Sen bu hizmeti yaptığın zaman, o insanları doyurduğun zaman sen istesen de istemesen de senin Müslüman şahsiyetin senin mesajını veriyor onlara. Ve bu anlamda biz Zekat Foundation'ı başlatmış olduk. Hem burada çalışma yapıyorduk biz. Ondan sonra ilk yaptığımız çalışmalar hepsi Chicago ve çevresindeydi. Ve iyi yankı buldu. Ondan sonra bu Afganistan'la savaş başlamıştı. Pakistan'daki mültecilere biz buradan halkın isteği üzerine yardım gönderdik. Böylece uluslararası ilk çalışmayı da yapmış olduk. Çok kısa sürede kurum insanlar tarafından tanınmaya ve yani böyle takdir görmeye başladı. Hem de buradaki şehir içinde de yaptığı hizmetlerle ve o gün bugün hala devam ediyor. Hem biz Amerika içinde çok aktifiz hem de uluslararası yardım çalışmalarında belki Amerika'daki parmakla gösterilen ender kurumlarla yani hem
Müslüman hem gayrimüslimler tarafından ender böyle çalışma yapan bir kurum olarak takdir görüyoruz yani. Türkiye'deki zelzele döneminde biz Amazon'u ikna ettik. Amazon depreme gönderilen yardımların tümünü Amerika genelinde bizim buraya bedava taşıdı. Kendi işçileri de geliyordu. Kendi işçileri bir ay boyunca geldiler ve bize yardım ettiler. Gelenlerin büyük bir kısmı ilk defa geliyor buraya. Normalde bizim burası haftalık dağıtım var bizde. Her hafta bazen 2 defa yapıyoruz. Bugün gelenlerin büyük bir kısmı ilk defa geldiklerini söylüyorlar. İhtiyaçları çok. Herkese bir torba veriyoruz. O torbayı dolduracak kadar mal alabilirler. Ve şu anda da diyebilirim ki 25 yıl sonra 11 Eylül'deki Müslümanların durumu ile şu andaki Müslümanların durumu arasında Everest Tepesi dağı kadar bir değişiklik var. Biz çok daha organizeyiz. Dedim ya kaldım ve buradaki yaptığımız çalışmalar aynen ümit ettiğim gibi, hayal ettiğim gibi gerçekten bütün şeyle, kudretiyle ve kuvvetiyle organize oldu. Ve şu andaki kurumlarımıza bak ya, şu sadece bizim kurduğumuz bir Zekat Foundation'a bak. Sadece Mass Convention'a bak yani. Mass Convention geçenlerde oldu. Öyle söylüyorum. Dedim ki işte insanlara hoş geldiniz dedim. 25 yıl evvel dedim kaç kişi vardı aramızda? Birkaçı el kaldırdı. Kaç kişiydik dedim. Biz 1500 kişiydik yani. 2000'e varmazdı. 25 yıl sonra geçen yıla gelen insan sayısı 45 bindi. Bu sene 50 bin kişi gelecek. Bugün Zekat Foundation 50 ülkede faaliyet gösteriyor. Kurumlarına bak. Amerika'da kurmuş olduğu kurumlar, Rohingya Community Center, Afgan Community Center, en büyük Mental Health, Halil Center, Indiana Üniversitesi ile beraber kurmuş olduğu nedir o? Zekat Foundation Institute. Bu kurumların hepsi dünya çapındakini de saymaya gerek yok. Arjantina, Cordoba'dan başla, Filipin, Manila'ya kadar bu kadar kurum ve kuruluşları oluşturan, yüz milyonlarca dolar yardım yapan bir kurum haline geldi. Bu bina, kilise tabii buradaki insanların yardımlarıyla ayakta kalıyor. Ama Covid döneminde insanlar dışarı çıkmadığı için bu kilisenin birçok yukarıdan sular falan akmıştı. Yani bunu masrafı yapacak, burayı tekrar ayakta tutabilecek güçleri yoktu. Onun için bazı satmak için markete koymuşlardı. Burasını Zekat Foundation aldı ve burayı biz tamir ediyoruz. Burası cuma namazları falan kılınacak bir yer. İnsanların toplanabileceği çok aktif bir merkez olması, aynı zamanda burasının topluma açık olabilmesi için insanların kahve içebilecekleri, böyle güzel bir binada zaman geçirebilecekleri bir hale getirmeyi düşünüyoruz. Son 50 yılın en soğuk günüydü. Herkes böyle yani sokağa çıkmak mümkün değildi. Dedim ki burada homeless'ların bulunduğu bir yer var. Biz oraya baktık, orada kimse yok. Hava çok soğuk. Dedim ki ya bunlar bir yerde saklanmış veya bir yerde oturmuş ateş falan yakmış olmaları gerekiyor. Kütüphaneyi gördüm. Dedim ki ya sen şu arabayı çek kütüphaneye, ben gidip bu kütüphaneye sorum, onların haberi vardır dedim. Kapıyı açtım, üzerimde yelek var. Bu sekreterden bir tanesi elinde kalem var ve kulağında telefon. Dedim ki ya bir şey soracağım. Biz bu homeless'ları arıyoruz dedim. Yardım etmek için. Ne dedi? Homeless'ları mı arıyorsun? Evet dedim. Dedi ki sen homeless'lara yardım etmek için buradasın. Dedim evet. Dedi ki bana Allah seni gönderdi. Ben biliyorum dedi. Jesus seni gönderdi bana. Sir dedi. Ben saat 6'dan beri Chicago'daki bütün homeless shelter'ları aradım. Yer arıyorum. Hiçbirinde yer yok. Bizim burada 20 kişi var. Nereye koyacağımızı bilmiyorum. Saat 8.30'da biz burayı kapatmak zorundayız kanunen. Ve burada yatamazlar. Ondan sonra orada yemeği açtık. Yemekleri yediler. Arabalara bindirdik onları. Buraya yakın, Zekat Foundation'a yakın güneyde bir otelle anlaşmıştık. Oteli aradık. Otele dedik ki yerleri hazırlayın. O 20 homeless'ı getirdik. Orayı yerleştirdik. Bizimle kaldılar 3-4 gün. Sabahları burada yemek veriyorduk.
Bir de akşam yemeği veriyorduk ondan sonra. Ve bunlar hepsi acayip şekilde aile gibi oldular. Öbür sabah oldu. Arkadaş bana dedi ki saat 7'de Katolik, buradaki en büyük Katolik radyo servisi seni aradı. Seninle interview yapacak ama 6.30 7. Sabah kalktım 5 dakikası var. Ondan sonra adam interview yaptık, bitirdik. Dedim yani bir şehirde yaşıyoruz. 15-20 tane milyarder olan, işte milyoner olan bu kadar homeless, bu kadar fukara, bu kadar aç insan olması yürek yakıcı. Medeni bir toplumun fukaralarına, mazlumlarına, öksüzlerine, dullarına sahip çıkması gerekiyor. Medeni olma toplumun ne kadar büyük binaları, ne kadar teknolojisi var belirlemiyor. Onu belirleyen bu değerlerde dedim. Onun için Chicago halkını bu değerlere davet ediyorum. Çevrenizdeki insanlara, muhtaç olanlarla lütfen yardım edin dedim. Biz bu konuşmayı bitirdiğimizde adam dedi ki radyoda belki de binlerce dinleyicisi var. Biliyor musunuz dedi. Müslümanlarla alakalı şeylerde işte bilmem şu ekstremist grubu, bu yakıcı, yıkıcı grubu bahsediyor. İslam'ı ve Müslümanları görmek istiyorsanız işte bu organizasyonlara ve bunların çalışmalarına bakın. İslam bu demektir dedi. Kendi kendime düşündüm. Böyle bir radyonun böyle bir reklamını yapması çalışmamızın. Ya ben bunlara 10 binlerce dolar verseydim bunu yaptıramazdım, tamam mı? Ama anladım ki yani Allah subhanahu teala Rabbimizin zülcelal ve ikram bizim yaptığımız güzel çalışmanın bereketini anında almış olduk yani. 25 yıldan beri sürekli zekat diyoruz. Biz kurulana kadar insanlar Zekat Foundation ve zekatla alakalı hiçbir kurum aşağı yukarı yoktu. Birleşmiş Milletler'in tüm kurumlarının şu anda zekat sandukası var. Yani zekat bölümü var. UNICEF'in, UNHCR'ın, UNRWA'nın, hala bazı Hristiyan kurumların bile zekat bölümü var. Nedeni de şu, biz zekatın ne kadar güçlü olduğunu ve Müslümanların zekat vermesi gerektiği için 25 yıldan beri tekrarlıyoruz. Şimdi biz batıdaki Müslümanları zekatla alakalı olarak konuyu kavrasınlar, anlasınlar ve zekatı normalde bilerek versinler diye bu zekat kitabını yazdık, işledik. Bu el kitabı olarak aşağı yukarı birçok üniversitenin kütüphanesinde var. Yani dikkat edersen mesela burada şu zekat fıkra görüyorsun aşağı yukarı 1000 sayfalık bir şey. Bu çok ağır geliyor ve çok complicated. Harvard Middle East Business School bizim bu kitabımızdan ders veriyor Islamic Finance'da. Hayal ediyorduk ki Türkiye mutlaka yani gençlikte yetiştiğimiz Milli Türk Talebe Birliği yani ülkücüler, ülke ocakları falan filan bize öğrettiklerinde biz yani kendi Anadolu toprağını hiçbir toprakla değiştirmeyecek bir kültürle büyüdük biz yani, tamam mı? Biz bütün yatırımlarımızı da Türkiye'ye yapıyorduk. Yarınlarımızı Türkiye üzerine bina ediyorduk. Ondan sonra bu şekilde de biraz tabii hayalperest oluyorsun. Gerçekliklerle, içinde olduğun gerçekliklerle yüzleşmekten uzak duruyorsun. Türkiye'de her zaman da bizim istediğimiz gibi işler olmuyor. Hayal ettiğimiz, beklediğimiz süratle gelişmiyor. Avrupa seviyesine gitmesi. Yani ben iyi hatırlıyorum. Biz bir gün 3-5 arkadaşız. Almanya'dan Danimarka'ya geçiyoruz. Herkes gelip geçiyor. 500 araba geçti. Bizi durdurdular orada. Türk pasaportu olduğu için, tamam mı? Bekledi falan filan. En sonu bu arkadaş böyle pasaportları geri getirdi. 5 tane pasaportu bir yere çaldı. Dedi ki bizi bu kadar zaman durdurdu dedi, pasaportların yüzünden. Başka birini durdurmadın dedi. Şimdi bize karşı yapılan bu hareketin nasıl ortadan kaldırılması için güçlü, kuvvetli, süper bir Türkiye'nin olması için var gücümüzle çalışmamız gerektiğine inanıyorduk yani biz. Biz kendi milletimizi temsil ediyoruz olarak, övünerek. Dünyanın 50 ülkesinde şu anda biz faaliyet gösteriyoruz. Aşağı yukarı aynı yaptığımız hizmetlerin karşılığında aynı tepkileri görürsün sen. Güzellikle ve hürmetle. O anlamda bu insanların ortak paylaşımıdır, ortak değerlerdir. Bizi insan yapan değerler.
unutamadığım şeylerden bir tanesi, biz Suriye hududunda patates veriyoruz insanlara. Abla elini açtı, dedi ki Allah'ım benim ömrümden al ve bunlara ver, bizi göstererek. Ki bunlar bu güzel işe devam etsinler, bu kadar muhtaç insan perişan olmasın diye. Hayattan daha önemli bir şey olamaz yani bir insan. Ve bunu söylediği zaman o ablanın tüylerim diken diken oldu. Ve düşündüm ki ya Rabbi, bize bu yardımları veren insanlar gerektiği şekilde, gerektiği yere adaletle götürmemizi, bunu bize nasip et diye oturdum. Çünkü bir beni tanımayan, benim tanımadığım, hiç karşılaşmadığımız bir insanın ya Rabbi al hayatımdan buna ver demesi kadar büyük bir şey olamaz. Hayat gelip geçecek. Hayatın en güzel şekilde geçirilmesi gerekli. Onun için nerede olursan ol çok çalışman gerekiyor. İnsanlara karşı saygılı ve hürmetkar ol. Sana yapılmasını istemediğin şeyi başkasına yapmamaya çalış. Mazlum gördüğünde ne halde olursa olsun elinden geleni mutlaka yapmaya çalış. Bazen senin bir güzel sözün o insanın dünyasını değiştirebilir, ona yeni bir hava verebilir. Sen de sevabını alırsın. Nerede olursan ol, hayatını güzel yaşa, yaşadığın o enerjileri, ürettiğin o güzel enerjilerle başkalarının hayatı da güzelleşsin. Göreceksin ki bu dünyada cenneti yaşayacaksın. İnşallah Allah sana cenneti nasip edecek. You have your own children. You have your boys and girls, and you look at them, their smile give you the world. And I ask you, please, bring a smile, one of the orphans.